Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere arızalı bir anakartın e, BIOS yanlış BIOS yüklemeden çalışmadığını göstermek ve BIOS arızalı olan anakartın tamirini göstereceğim. Önce anakarta bir start verelim. Power supply'imizi açıyoruz. Anakartımıza start veriyoruz. Anakartımıza start verdik. Görüldüğü üzere hiçbir şey yok. Anakartımıza start verdiğimiz halde herhangi bir buzzer'da bağlı olduğu halde herhangi bir uyarı sesi, bip sesi yok. Tekrar kapatalım. Burada Güney Köprüsü'nde bir kristal var. Bu kristal, bu kristal genelde içinde elektrik biriktirir. Bunu boşaltıyorum. Kısa devre vererekten. Aslında anakartın sorunun ne olduğunu görmüş olacağız birazdan. Boşalttım elektriğini kısa devre vererekten. Şimdi tekrar start verelim. Genelde bu uygulamayı çoğu kişi bilmez. Start verelim. Evet, gördüğünüz gibi uyarı sesi verdi. Ekrana görüntü gelecek. Ve bizden USB aygıtı istiyor. USB aygıtının içindeki BIOS dosyasını bizim USB aygıtımız burada. Anakartımıza takılı. Şu anda bunu kontrol edecek. Bu USB flash bellek içindeki BIOS dosyamız var zaten bizim. Bu anakarta ait. Gördüğünüz gibi aygıt bulunamadı hatası veriyor. USB tarama yaptığı halde dosyaya ulaşamıyor. Yani buna farklı bir BIOS yüklendiğinden dolayı bu anakarta farklı bir BIOS yüklendiğinden dolayı bu anakarta farklı bir BIOS yüklendiğinden dolayı o farklı BIOS dosyasının aynısının olmasını istiyor. Ya yarım kalan bir işlem. Tabii bu anakartın ne yapıldığını ben bilmiyorum. Şimdi kapatalım. BIOS chip entegremizi yani şu görmüş olduğunuz BIOS chip entegremizi sökeceğiz buradan. Başka bir bilgisayardan bu görmüş olduğunuz EPROM cihazıyla kendi yani MSI'ın P43 Neo anakartın BIOS'unu, orijinal BIOS'unu bu entegrenin içine bu EPROM cihazıyla farklı bir bilgisayardan yükleme yapacağız. Yani manuel yükleme yapacağız. Şimdi işlemlere başlayalım. Anakartımızdan elektriği tamamen kesiyoruz. Bağlı olan her şeyi ayırıyoruz. Sadece işlemcimiz kalıyor anakartımız üzerinde. İşlemci bu tür işlerde bu tür işlerde işlemci kullanılırken genelde anakartın standart FSB hızlarına yaklaşık işlemciler kullanmak gerekir. Mesela bu görmüş olduğunuz anakart ICH10 yonga setine sahip P43 anakart. Bu anakart 1333 FSB'lik işlemcileri de çalıştırır. 800 FSB'lik işlemcileri de çalıştırır. 1066 FSB'lik işlemcileri de çalıştırır. Burada ne yapmamız gerekir? Mesela bu üzerindeki işlemci 800 FSB'lik bir işlemci. Bu işlemci arızalarda bu tür işlemcileri kullanmak her zaman daha iyidir. Ee, Test aşamasında kullanmak daha iyidir. Anakartımız bu. Bu anakartın üzerinde işlemleri sırasıyla yapalım. Üflemeli havyamız hazır. Önce bir pamuk parçası
sıvı flux, likit flux batırıyorum. Sökeceğimiz cip entegrenin üzerine kullanıyorum. Daha sonra üflemeli havyamızı açtık. Bu görmüş olduğunuz çip entegreyi buradan ayıracağım. Dediğim gibi bunu başka bir bilgisayardan BIOS yazılımını yüklemiş olacağım. Bakalım anakartımız çalışacak mı bu şekilde yaptığımızda. Evet, belli bir sıcaklığa ulaştı. Evet, söktük. Gördüğünüz gibi entegremiz bu. BIOS entegremiz bu. Sökülen yerde burası. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi BIOS çipimizi söktük. BIOS çipimizi aparatımıza, yani EEPROM cihazımızın ek aparatına monte ettik. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu EEPROM cihazımıza gördüğünüz gibi yuvasına takıyorum. Mandalına sıkıştırıyorum. Ve diğer bilgisayarımdan buna yazılım yükleyeceğim. Bilgisayarımın USB'sine takıyorum EEPROM cihazımı. Programımı açıyorum. Bul dediğim zaman chip'i buldu. Chip'in içeriğini oku diyorum. Gördüğünüz gibi cihazımız aşağıda. EEPROM cihazımız şu anda okuyor. Evet, gördüğünüz gibi BIOS dosyasını, içindeki yüklü hatalı BIOS dosyasını burada görmüş olduk. Burada hangi anakarta ait olduğunu pek göremesek de, çünkü Asus anakartların BIOS dosyalarında Asus anakarta ait olduğu BIOS dosyasının içinde yazıyor. Ama bunda pek bir şey görünmüyor. En son tarihine bakalım. Tarihi 1. ayın 18'i 2010 tarihli bir BIOS dosyası. Biz yine de bu dosyayı kaydedelim. İçindeki BIOS dosyasını. Bozuk dosya .rom adı altında BIOS dosyamızı kaydettik. BIOS dosyamız buraya geldi. Şimdi bu BIOS chip'in içindeki tüm yazılımı sileceğiz. Burada sil seçeneği var. Gördüğünüz gibi. Sil diyorum. Evet. Şimdi kontrol ediyorum tekrardan. BIOS dosyamız, yani BIOS çipimizin içi boşaldı mı? İçerisindeki tüm veriler silindi mi? Onu kontrol ediyorum şu anda. Evet. Gördüğünüz gibi tamamen silindi. Şu anda BIOS çip entegremizin içi bomboş. Ben bunu çıkartıyorum.
çıkarttım. Şimdi tekrar bir daha takıyorum. Tekrar bul diyorum. Oku diyorum tekrar. BIOS çip entegremizin içeriğini okuyor şu anda yazılımımız. Gördüğünüz gibi içi bomboş. Şimdi bizim burada daha evvelden indirdiğimiz bu anakarta ait BIOS dosyamız hazır. Bu BIOS dosyasının yolunu gösteriyoruz. Buradan tüm dosyalar seçeneğini seçip bizim orijinal BIOS dosyamız yani bu anakartın orijinal BIOS dosyası bu. Bunu işaretliyorum. Burada çipi programla diyorum. Şu anda altta gördüğünüz gibi yükleme yapıyor. Bekliyoruz yüklemeyi. Bu %100 olunca kadar bekliyoruz. Aynı zamanda yükleme yapıyor. EEPROM cihazımızda gördüğünüz gibi BIOS çipi. Evet, yüklememiz bitti. Şimdi burada iş bitmiyor. Şimdi burada bir de doğrulama işlemi yapmamız lazım. Yani bu doğrulama işlemi aslında BIOS'umuzu bir nevi dikiş attırıyoruz ki hata varsa bu BIOS çipi çalışmayacaktır anakartta. Doğrulama işlemini yapmayıp eğer oradan BIOS'u çıkartırsak, BIOS çipini çıkartırsak BIOS'umuz yani yazılımımız yüklenmemiş olacak. Şimdi bunu tekrar teyit etmek için tekrar bir daha cihazımı çıkartıyorum. Çıkarttım. Tekrar bir daha takıyorum bilgisayarımın USB girişini. Taktım. Yazılımı kapatayım. Tekrar bir daha açayım. Bul diyeyim. Buldu. Zaten burada da gördüğünüz gibi BIOS çipimizin markası, modeli tam olarak belli. Üzerine yazmasa bile buradan programımız otomatik buluyor. Şimdi okutturalım. Deminden yüklemiş olduğumuz BIOS dosyasının verilerini okutturalım. İçeriğine bakalım. Evet, yüklemiş. Deminenki tarih yani deminenki hatalı BIOS dosyasıyla bu yüklediğimiz orijinal BIOS dosyasının tarihi zaten farklı. Yani dediğim gibi yanlış BIOS dosyası yüklenmiş bu cipe. O yüzden anakartımız açılmıyormuş. Şimdi yaptığımız işlemler yani BIOS çip entegre yazılımı tamamlamış olduk. Şimdi anakartımıza geçelim. Yani anakartımızda lehimleme ve monte etme işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, BIOS'umuzu başka bilgisayarda BIOS cipimiz burada. Şimdi BIOS takacağımız anakartın yüzeyini likit flux'la biraz ısıtıyorum. Yüzeyini, bacakların değeceği yüzeyi düz hale getiriyorum. Daha sonra BIOS entegremizi yerine oturtuyorum.
Ve bu şekilde ısıl işlemi uygulayacağım. Ayakları tam oturtmam lazım. Tam görmesi lazım karşılıklı yüzeyleri. Evet. Nasıl işlemi uygulayabilirim? Sabitledim. Şu anda ısıl işlemi uyguluyorum. Ayaklara. Şu anda lemleme işlemimiz bitti. Burayı normal bir ucu küt kesilmiş fırçayla bu görmüş olduğunuz selülozik tiner yüzeyde, anakartın yüzeyinde temizlemek için, işlem yaptığımız yeri temizlemek için burayı fırçayla temizliyoruz. Gördüğünüz gibi cip entegremizi değinmedik, montajını yaptık. Biraz sonra anakartımıza start vereceğiz. Tüm kablo bağlantılarının yeniden montajını yapalım. Sizler de gördüğünüz gibi anakartımıza start vereceğiz. Bakalım anakartımız bize görüntü verecek mi? Ekran kartımıza takalım. Evet, şimdi her şey tamam. Şimdi anakartımıza start vermeye hazırız. Kontrol yapıyorum tekrardan eksik var mı diye. Buzzer'ı yerleştirelim. Evet, buzzer'ımızı yerleştirdik. Start vermeye hazırız. Haydi bismillah. Evet, anakartımız açıldı. Evet, anakartımız açıldı. CMOS istiyor bizden. F1'e basalım. Evet. Tarihimizi ayarlayalım. Saatimizi ayarlayalım.
Evet. İşlemcimizi gördük anakartımızda. Evet, anakartımız sıkıntısız çalışıyor. Gördüğünüz gibi çalışmayan anakartımızı hayata döndürdük. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir anakartı daha hayata döndürmüş olduk. Bu tür anakart arızaları genelde yanlış BIOS dosyasını yüklemeden kaynaklanıyor. Yanlış BIOS dosyasını olduğunu fark eden kullanıcı anakarttan bir anda elektrik kesmeye çalışıyor ya da bile bile yüklüyor farkına varmadan ve anakartlar bu hale geliyor. Çalışmama durumuna geliyor. Bu videoda sizlere yanlış BIOS dosyasını yüklenmiş bir anakartı tekrar nasıl hayata döndürürüz onu anlatmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.